Çünkü gerçi hikaye yoluyla tarihçinin işi vakaları hazmedilecek şekilde hazırlayıp tertip edip okuyanlara veya dinleyenlere verebilmek, yedirebilmektir. Tarihi vakaları hazmedemeyen kimse o da ölü cinsinden, ot cinsinden olur. Ot. 70 sene bir ot yetişti. Ağaç yetiştiremedik. Ot. Ot kabiliğinden. Tarih bugünkü günde bu gençliğimize en çok gerekendir. Tarihini bilmeyen bir nesilden hiçbir faaliyet meydana gelmez. Sıfırdır. Dediğimiz gibi ot cinsinden olur. Otun ne çiçeği olur, ne dalı bulağı, ne yemişi. O ayrı kutu. Ot dediğimiz bakın, ayrı kutu. Çayır çemen, çayır çemen değil de ot, ayrı kutu. Ayrı kutu, biter kurur. Allah'a eder tabi. Bize en yakın olan Osmanlı'dır. En cahil olduğumuz da Osmanlı'dır. Kafir bizden fazla, 100 defa fazla bilir Osmanlı'yı. 100 defa fazla tanır. Biz maalesef ne tanıdık, ne tanıttık. Ezandan sallu bilmeyin, burada gönderme. Eskiden diyorlar mıydı? Sadece şekerci bunu uzattığı kadar daha 2 defa fazla uzatırdı. Beyazıt'ta yaparlardı benim talebeliğimde. Beyazıt'ta yaparlardı. Aynı uzatarak. Bu adeti bendeydi. Şimdi Hacı Yaşar'ın Fatiha çekmesinden aklımıza geldi. Eski adetlerimizden, anılarımızdan bir şey bırakmadık. Onu bırakmayanlardan eser bırakmasın Cenab-ı Allah. Amin. Eskiyi getirecek şanlı mazimizi bize daha parlak iade edecek ilahi lütfen tazir kullarından beklemiyoruz. Ancak Cenab-ı Allah lütfederseniz eskiden olan şan ve şerefimizden en dekat ziyadesiyle bu şerefimize iade olunacaktır. Zaten bir meseleyi biraz noksan bırakma mecbur oldum çünkü ona bakıp da ben 3 saatten fazla sohbetin uzamasını istemiyorum. Onun için onun da yine biraz şöyle Abdülmecid. o şeytan olabilir, buradan böyle düğmeye bastığı vakitte oynatıyor. Kafir o icadı yapmış. Biz bunu söylersek ben Mısıroğlu'nun kalbine böyle birkaç defa ışık tuttum. Allah! Dedi ki olmaz, böyle şey olur mu hiç? Ama kafirin elinde icat etti o şey. Uzaktan aletler bu şeytan dolarını böyle istediği gibi oynatıyor. Ona amenna ve sattaktır. Sahnedeki Kadir Mısıroğlu'nu istediği tarafa döndürüverdi. Bir taraftan kapattı, bir taraftan açtı. Bir tarafa yetişirken bu taraf yetişir, tarafa bak dedirtti. Ders, onu kabul etmezler. Yani insan mükerrem, insanda o kabiliyet olacaktır.
Arabayı bile ilerici arabayı durur dediğinde ışık çakar böyle. Çaktı bak bakıyorum duruyor. Durmaz mı? Hoca bir aletle koca arabanın kapılarını açıyor. Ya, ne kadar eyvallah. Aracın Alet. kapısını açıyor kapı. Bu da bir düğmeye dokunuyor. Tabii. Şimdi maalesef kadınlar her mecalde dolaşıp duruyorlar. Yani yalnız başlarına her yerde dolaşıyorlar. Tabii ne bizim yerimizde ne de dünya üzerinde şeriatın hakkını burada tatbikatı edilen bir ülke yoktur. Onun için herkes halalı haramı ayırt edemiyor. Ve yaptığı hareketin şeriat önündeki efali mükellefinde yeri nedir onu bilemiyor. Efali mükellefin 8'dir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah. Sonra haram, mekruh, hıfsiz. Değil mi? Onlardan eksikler belki. Acaba mükellef olan herkesin bütün hareketleri bu 8 ölçüden birisine uyacak. Ya emir cihetinden veyahut yasak cihetinden her hareketimizin hikmet hükmü şeriatla tayin ve tespit edilmiştir. O tayin ve tespiti yerinden oynatacak ne hükümet vardır, ne devlet vardır, ne insan vardır. Ne şahsi ne de içtimai olaraktan olan hükümlerini İslam'ın getirdiği ahkamı hiçbir kimse, hiçbir salahiyet sahibi yerinden oynatamaz. Oynatırsa Estağfirullah efere'eyte men ittehade ilahehu heva ayeti kelimesinin hükmü altına girer. Şu kimseye bakmaz mısın ki kendi havasına uyar da kendi havasını kendisine Tanrı yerine tutar. Rabbisinin emrini değil de nefsinin kendisine tayin ettiğini tutup nefsini Tanrısından ileri tutar veya kendi Tanrısı yerine tutar. Bu hükmün altına giriyoruz çoğumuz. Her ne zaman kendi nefsimize ittiba etsek, nefsin havasına ilah gibi tapıyoruz demektir. Onun için taşa nakşedilmiş put kıymetsizdir. Nefsinin putunu kırmaktır mühim. Devrilebilmek. Öyle kimseler mümin, hakiki Müslim, hakiki muvahhid sayılır. Allah Allah. Evet. Efendim, bu kimseler de olmuştur, ben de almışım. Allah'ın kelamı başımı bizim efendim kararınız tamam inşallah. Bir manevi mesuliyet olursa bizim üzerimizde kalır. İnşallah olmaz. Allah bir kapı açar, hizmetiniz devam eder. En azından mürasenat yoluyla yani uğraşmakla efendim ve muhadarat suretiyle yazaraktan efendim
mektupla, kitapla, risaleyle bu vazifenizi buradan da istediğiniz yere ulaştırmak mümkündür. Şifahen konuşamayacak ve mahzur olduğu takdirde elbette ki yazmak ve o suretle istediğimizi ifade edebilmek yolu vardır. O mümkündür. Onu ihmal etmeyiniz. Adres istediniz zaten, onu düşündüm. Evet. Gösterimizin mektuplar, işlemleri düşündüm. O geldi. Evet, sen nerede? Ama onu sürekli devam ettirmeyi Onlar- ben de yazmayı düşündüm. Yani haftadan haftaya bir risale gönderin. Evet, bir ay geliyor. Konuşma mecliste belki kalır veya unutulur gider. Lakin risale halinde siz kendi meramınızı yazıyla zapt edip gönderdiğiniz vakitte onlar istedikleri vakit o mektubumuzu, risalemizi ellerine alıp bir daha okur, tekrar okur veyahut efendim şimdi kaset, bu teyp kavgaların kasetleriyle kasete konuşup gönderseniz daha kuvvetli olur. Veyahut böyle video tertibinde efendim konuşmalar yapıp video kasetlerini göndermeniz daha ileri olur. İstedikleri vakit koyabilirler, istedikleri mecliste tekrar edebilirler. Yani yol kapalı değil. İlla bizzat bir kimsenin her tarafa yetişmesi mümkün değildir. Lakin subhanallah, Adem evladına yerde ve gökte olan kuvvet merkezlerini müstakar kılan Cenab-ı Allah bizim hizmetkarlarımız olan Avrupalılarla bir sürü aletler icat ettirmiş. Bu aletler vasıtasıyla olduğumuz yerde efendim mağluba yetişiyoruz, maşrika yetişiyoruz. İstediğimiz yere yetişebiliyoruz, istediğimiz yere girebiliyoruz. Girilemeyen yerlere girebiliyoruz. Girilemeyen kafalara girebiliyoruz. Kapalı kalplere girebiliyoruz. Subhanallah. Onun için nevmid olmak, ümitsiz olmak gerekmez. Yine siz efendim bir çıkış noktası arayacaksınız. O yoldan inşallah sizin ümmeti Muhammed'i kullarına hizmetiniz devam edecektir. Biz inşallah öğle namazını takip semt-i meçhul diyelim ki bu buyruklar arkama takılmasın. Çünkü gideceğimiz yerde buyruk tedarik ederiz. Onun için nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Şeyha sorulmaz nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Terkul edeptir. Lakin öğretemedim. Çünkü ana mektebindeki çocuklar gibi. Gerçi saçlı sakallı hacı hanımlar, hoca hanımlar, hacı beyler, hoca beyler. Lakin daha hepsinin görünüşü ana mektebindeki çocuklar gibidir. Şeyha olmayacağını bilemiyorlar. Nereye gidiyorsun diye şeyha hitap edilme. Şeyh gelme demeden, gel demeden gelinmeyeceğini anlayamıyorlar. Onun için öyle diyorum, semt-i meçhule hareket etmek üzere niyet eyledik. İnşallah Rahman namazı tamamlayalım. Bizimle görüşecek birkaç kimseler vardır. Onlarla da görüşelim. Ve buradan Hazretin huzuruna gideyim. İzin talep etmişindir. Zaten mezuniyet verdi. Efendim, Ayın Zahir'le de gidip ziyaretini yapalım. Bir daha
efendim Sadruddin Kulevi Hazretleri'nin ziyaretini yapalım. Reis Bey'e teşekkür edelim. Görelim kendisini. Ondan sonra misafirler maşallah kesret ve gafletle geldiler. Onların hayırlanmasına artık meşgul olacaksınız. Allah razı olsun. Bir haftadır biz burada evlerimizde olmayan rahatlığı ve her türlü ikramı bulduk. Elbette ki o sultanın komşuları ve torunları olarak Konyalılar bize olanca ikramlarını yaptılar. Allah razı olsun. Elimde niyazı olur ki ya Rabbi bu Konya'daki bunları bize ziyadetiyle ikram ettiler. Onların ikramı kul seviyesindedir. Bunlara karşılık olaraktan kul kula ne yapabilir? Size ısmarladık kendilerini, ilahi ikramınızla bunlara ikram ediniz. Onun için Konyalı'nın ve Konyalıların hali %100'den fazlasıyla değişecektir. Bir nur tutuşturulmuş, sönmemek üzere artar, eksilmez. Gelen sene belediyemizin bu misafirhanesi bizi istihab etmekten çok kasir kalacaktır.